Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Yazdan kalan son projeleri paylaşmaya devam ediyoruz sizlerle. Bugünkü videomuzda ise kulaklık veya şarj kablolarını örme yöntemiyle nasıl süsleyeceğimizi anlatacağız. Ben bugün bir kulaklık üzerinde farklı örme yöntemleri kullanarak nasıl süsleme yaptığımı göstereceğim. Ben bugün elimde bulunan koton ipleri kullanarak örmemi yapacağım. Ama isterseniz siz paraşüt ipi, ince makrame ipi veya nakış iplerini kullanarak da bu örmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Örmeye başlamadan önce ben kulaklığımı bant yardımıyla bir yere sabitledim ki örme işlemi sırasında zorlanmayayım. Sonrasında iplerimden renkler seçtim. Ben bugün biraz karışık ama pastel tonlarında renkler kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz şekilde farklı renkleri karıştırabilirsiniz. Örmeye kulaklığın ucundan başladım. Öncelikle sarı ipimden 30 santimlik bir parça kestim. Sonrasında bu parçayı kulaklığın ucuna düğüm atarak sabitledim. Burada düğümünüzün gerçekten çok sıkı olması gerekiyor. İsterseniz yapıştırıcı kullanarak da buraya sabitleyebilirsiniz ki sonradan örgünüz açılmasın. Başlangıcımın sabit olduğunun emin olduktan sonra da ipimi 5 santim olacak şekilde kulaklığın etrafına dolamaya başladım. İpi 5 santim doladıktan sonra da sabitlemeyi sağlamak için düğüm atarak bitirdim ve sonrasında da ucundaki fazlalığı kestim. Sonra mor ipimden de 30 santimlik bir parça kestim ve tam sarının bitiş noktasına düğüm atarak bu mor ipi yerleştirdim. Hem önceki sarının fazlalığı hem de bu yeni eklediğim mor ipin fazlalığı içerisinde kalacak şekilde dolama işlemine başladım ve 5 santim yine devam ettim. Mordan sonra pembe ipimden de 5 santimlik bir dolama yaptım. Üçer tane 5 santimlik dolamadan sonra ise 15 santimlik mavi ipimi kullanarak daha uzun bir dolama yaptım. Mavi dolamanın üzerine ise farklı bir süsleme tekniği yaptım. Burada öncelikle yapmanız gereken şey iplerden bir şerit oluşturmak. 50'şer santimlik iki farklı renkten toplamda 4 ip parçası kestim. Sonrasında bu ipleri yan yana getirdim. Koyu renk dışta kalacak şekilde yaptım ben ama siz farklı şekilde de yan yana getirebilirsiniz ve bu şekilde şeridimi oluşturdum. Oluşturduğum şeridin tam ortasından tutarak mavi dolamanın en üzerine yapıştırıcıyla sabitledim. Sonrasında mavinin üzerinden bu sefer bu şeridi dolamaya başladım. İsterseniz aralıkları daha açık bırakabilirsiniz, isterseniz daha kısa da olabilir, tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz belli noktalarda şeridi mavinin üzerine sabitleyebilirsiniz yapıştırıcı yardımıyla. Bu örmenizin daha sık olmasına sağlayacaktır. Bu örmeyi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise iplerin sıkılığı ve sabitliği. Kulaklık çok kullanılan bir eşya olduğu için eğer sıkı bir şekilde sarmaz ve iplerinizi sabitlemezseniz muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde ipler açılacaktır. Mavi ipin bittiği noktada da bu iki taraflı şerit sarmayı tamamlıyorum. Sonrasında şeridin bir tarafını içe koyuyorum, diğer tarafında üzerinden doğru sarmaya başlıyorum. Burada yine dikkat etmeniz gereken kesinlikle iplerin sıkılığı, çünkü gerçekten en kolay açılacak yer burası oluyor. Bu 4 ipli dolamayı bitirdikten sonra da yine dikkat etmeniz gereken şey bir sonraki başlayacağınız ipi çok sıkı bir şekilde
düğümlüyor olmanız ve sonrasında üzerine sarıyor olmanız. Daha önce dörtlü olarak yaptığım şeridimi bu sefer üçlü olarak yaptım. Yine aynı şekilde 15 santim sardığım sarı ipimin üzerine bu üçlü şeridi dolamaya başlıyorum. Bu sefer farklı bir süsleme tekniği göstereceğim. Daha önce dörtlü ve üçlü şeritlerle sıkı doladığımız ipin üzerinden sarmayı görmüştük. Şimdi burada tek iple sarmayı göstereceğim. Burada öncelikli olarak üstte kalacak olan ipi yerleştirmeniz gerekiyor. Ben burada sarı ipi kullanacağım. Hemen arkasından da boşluk bırakmadan düğüm atarak altta kalacak olan ipi kullanıyorum. Benim altta mor ipim kalacak. İpleri yerleştirdikten sonra sarı ipe dokunmadan onu yukarıda bırakıyorum. Mor ipi de sıkı bir şekilde 10 santim sarıyorum. Şimdi yukarıda kalan bu sarı ipi mor ipin üzerinden geniş bir şekilde dolamaya başlıyorum ve mor ipin bittiği noktada da bu ipi düğüm atarak kapatıyorum. Evet, ben kulaklığımı tamamladım. Gördüğünüz gibi böyle rengarenk ve bence çok da güzel görünüyor. Siz de bu yöntemleri kullanarak kulaklıklarınızı veya şarj kablolarınızı kişiselleştirebilir ve daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı ve kanalımıza abone olmadıysanız abone ol'a tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.